Bir ay önce okul kulübü vesilesiyle bir konuşma yapma fırsatı yakaladım. Ve artık sonunda konuşma yeteneklerimi gösterebileceğim bir yerdeydim. Çünkü daha öncesinde tamam ilkokuldayken, ortaokuldayken konuşma yaptığım yerler, sunuculuk yaptığım yerler olmuştu evet. Ama hiçbiri bunun gibi değildi. Çünkü onların daha öncesinde hiçbir zaman çalışmamıştım. Nasıl çalışacağımı bilmiyordum. O zamanlar tek bildiğim şey çiğ yumurta yemek gibi şeylerdi ya da içmek. Ama son konuşmamı yaptığım zaman artık öncesinde çalışmıştım. Hem de aylardır. Konuşma bir iki yerde doğaçlama yapmam dışında gayet iyi gitti. Gayet güzel ve gayet etkileyici bir konuşmaydı. Ve bunun sebebi de bu videoda sayacağım maddeleri kendi üzerimde 3-4 aydan beri uyguluyor olmam. Şunu anlamanı istiyorum. Yaptığın ne iş olursa olsun. İstersen mühendis ol, istersen öğrenci ol, istersen öğretmen ol, istersen avukat ol, istersen doktor ol, istersen düz insan ol. Hiçbir şey yapma, sadece yaşa. Günün sonunda konuşma yeteneklerin en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü sen 10 üzerinden 10'luk bir insan da olsan, 10 üzerinden 10'luk bir mühendis, işinde en iyisisin. Mükemmel iyisin. İnanılmaz bir avukatsın, inanılmaz bir insansın. İnanılmaz bir sevgilisin. İnanılmaz bir evlatsın. Ama eğer konuşma yeteneklerin 10 üzerinden 3'lükse, yani senin 10 üzerinden 10'luk olan, kusursuz olan yeteneklerini yeterince gösteremiyorsa, etrafındaki insanlar da seni 10 üzerinden 3'lük bir insan olarak bilir. Daha fazlası değil. Günün sonunda kendini daha iyi ifade edebilmek istiyorsan, ikna becerilerin gelişsin istiyorsan ya da manipülasyon gücün artsın istiyorsan, ki yapmak istersin istemezsin beni ilgilendirmez. Sadece söylüyorum. O zaman etkili konuşmayı öğrenmen lazım. En başta yapman gereken en temel adım kendini videoya almak. Şu anda benim yaptığım gibi. Oturuyorsun, karşına bir tane kamera koy. İnanılmaz bir ışığa sahip olmak zorunda değilsin. İnanılmaz bir tripoda sahip olmak zorunda değilsin. Telefonun bir yerde dursun, aşağıda, yukarıda, ortada bir yere koy. Ve kendini kaydet. Düz ses kaydı da alabilirsin. Video olmasına da gerek yok. Ama videolu olması daha iyi. En azından kendini gör. Belli kelimeleri söylerken, belli şeyleri ifade ederken nasıl mimik kullanıyorsun, nasıl kelimeler kullanıyorsun bunları gör. Ve senden istediğim şey şu. Videoyu izlerken utanacaksın. Net. Ben kendi videolarımı izlerken hala arada sırada utanıyorum. Ama bazı kelimeler vardır. Böyle kulağını tırmıklar, bir şeyler yapar. O kelimeleri artık söylemeyi azalt. Mesela ben bazen sürekli olarak işte deyip duruyorum. Örnek vereceğim zaman sürekli işte okuldan eve geldim falan diye anlatmaya başlıyorum. Ve bu beni rahatsız ediyor. Şu anda da güncel olarak azaltmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi. Ama eğer ben daha önceden bunun farkında olmasaydım, ben videolarımı izlemiyor olsaydım, kendimi videoya çekmiyor olsaydım bunları hiçbir şekilde göremezdim. Bunun en güzel örneği muhtemelen şu olurdu. Senin pratik yapman gerekiyor, kendini videoya alman gerekiyor, kendi hatalarını görmen gerekiyor. Ki görmeyen insanları da şu anda görüyorsun. Kendi hatalarının farkında olmayan insanları görüyorsun. 40 yaşında, 50 yaşında, 60-70 yaşında. Eğer sadece bu iş konuşmakla çözülebiliyor olsaydı, senin annen baban çok iyi bir konuşmacı olurdu. Çünkü senden çok daha uzun süredir çalışıyorlar. Senden çok daha uzun süredir konuşuyorlar. Ve en iyi konuşmacılar da yaşlı insanlar olurdu. Ama değiller. Eksik olan şeyin ne olduğunu görüyorsun değil mi? Bir geri dönüş mekanizmaları yok. Yani konuşuyorlar, belli bir konuşma stiline sahipler. Kendilerince bir şeyler geliştirmişler. Ama bunu nasıl düzelteceklerini ya da kendi hatalarını görmüyorlar. Görseler de nasıl düzelteceklerini bilmiyorlar. Burada da devreye giren şey kendi videoya almak. Kendi videonu izliyorsun ve neler hoşuna gitmiyor. Hangi kelimeleri söylerken takılıyorum, onlar yerine neleri koyabilirim? Ya da çok mu hızlı konuşuyorum? Okey, biraz daha azaltayım. Ya da şunları söylerken çok utandım. Bir sonrakine bu kelimeleri kullanmasam daha iyi olur. Ya da şu kelimeyi sürekli söylüyorum ve bir yerden sonra kulak tırmalayıcı oluyor. Güzel. Sana şunun garantisini veriyorum. Sen bu videoları izlerken karşılaşacağın en büyük şeylerden bir tanesi bu tarz şeyleri sürekli söylemek olacak. Yani sen konuşurken işte geçen gün okula gittim. Oradan gelirken arabayı aldım. Eğer böyle konuşuyorsan en temeldesin demektir. Çünkü senin araya gibi şeyleri sıkıştırıyor olmak dışarıdan senin sanki beynin yavaş çalışıyormuş izlenimi verir. Sanki konuştuğun konuya hakim değilmişsin. Yani en basitinden muhabbet etmeye, havadan sudan konuşmaya bile hakim değilmişsin gibi seni gösterir. Şöyle küçük bir örnek vereyim. Ben sana gelip desem, adın X olsun. X. 2 artı 2 kaçtır desem ve sen bana gelip de 4 desen, baştaki söylediğin seni geri zekalı gibi gösterir. Net. 2 artı 2 kaç? 4. Boom. Artık zekisin. İnsanların gözü. Bir anda zeki oldun. 10 artı 10. 20. 10 artı 10. 20. Aradaki fark görüyorsun değil mi? İnsanlar bunu şu yüzden yapıyor. Ben konuşuyorum diyelim ve bir yerde küçük bir duraksama yaptım. Şu anda olduğu gibi. Ve bu duraksamada benim konuştuğum şey o kadar önemsiz, o kadar senin umrunda olmayan bir şey ki
sürekli bir ses çıkartarak senin dikkatini çekmeye çalışıyorum. Yani diyerek ben sustuğum zamanlar senin dikkatin farklı yere kaymasın ya da sen benim sözümü kesme diye. Çünkü benim gözümde sen bana saygı göstermiyorsun. İçten içe öyle düşünüyorum. Araya bir ses sıkıştırıyorum. O sırada düşündüğümü sana belli etmek için. Cümlem daha bitmedi, konuşacağım. Lütfen beni bölme. Ama bu dediğim gibi senin gücünden çalan bir şey. Eğer sen etkili konuşmak istiyorsan, güçlü bir şekilde konuşmak istiyorsan ve iyi bir konuşmacı olmak istiyorsan illa sahneye çıkmana gerek yok. Arkadaşlarınla ya da herhangi bir insanla konuşurken de bu çok önemli bir şey. Çünkü direkt konuşma yeteneğin. O zaman a'yı, ımı, ammı artık ne çıkıyorsa ağzından, ne anlamsız bir ses varsa artık ne yapıyorsun bilmiyorum. Bunları hayatından kaldırıyorsun. Direkt. Etrafındaki insanlarla bunu çok gözlemlemiyor olabilirsin. Sana gelip de ya oğlum sen de çok araya böyle falan sıkıştırıyorsun demiyor olabilirler. Çünkü muhtemelen onlar da bunu yapıyor. Ama nerede konuşmayı bilen bir insan görsen ve o insanın yanında bu hataları yapsan. Diyelim ki bir konferansa katıldın. Orada bir konuşmacıyı izliyorsun. O adamın aralarda a falan kullanmaması, seninle konuşurken sen kullandığın zaman o adamın gözüne batması demek. Çünkü ben bunu yaşıyorum en başta. Yaklaşık 1 yıldır bu sesleri kullanmıyorum. Araya sıkıştırmalık. Ve ne zaman birisini konuşma yapıyorken görsem, kendi alanında çok yetkin bile olsa direkt bana şunu canlandırıyor. Bu adamın sosyal yetenekleri sınırlı. Daha konuşma yapmayı bilmiyor. Daha konuşamıyor. En temel insan yeteneklerinden bir tanesini daha ustalaşamamış. Yeteneklerinden bir tanesi daha ustalaşamamış. İstediği kadar alanında iyi olsun, hitabeti güçsüz. O yüzden bu abidik gubidik sesleri konuşmandan çıkartıyorsun. Tartışmasız. Ben bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim ve benim fakültemde gerçekten de birbirinden değerli hocalarım var. Ama özellikle 1-2 tanesi çok kaliteli insanlar. Amerika'da eğitimlerini almışlar, gelmişler burada İngilizce bir şekilde, kusursuz bir İngilizceyle neredeyse derslerini anlatıyorlar. Ve anlattıkları dersler de çok önemli. Bilgisayar mühendisliğinin ana derslerinden bir tanesi hatta. Ama özellikle bir tane spesifik hocamız, dersi çok iyi bilmesine rağmen, konusunda usta olmasına rağmen benim çok uykumu getiriyor. Çünkü bu adamın en büyük eksikliği konuşması sırasında bir tempo olmaması. Yani konuşuyor ama sürekli aynı hızda. Arada sırada hızlanmıyor, arada sırada heyecanlanmıyor, arada sırada yavaşlamıyor. Sürekli de böyle konuştuğu için bir yerden sonra öğrencilere çok sıkıcı geliyor. Ve sürekli böyle konuşması artık benim uykumu getirdiği için kafamı zar zor havada tutuyorum. Bazen kafam düşecek oluyor, bazen gerçekten elimle destekliyorum. Ama ders çok eğlenceli. Dersi anlatan adam çok kaliteli. Dersi anlatan adama saygı da duyuyorum. Ama sadece kendimi tutamıyorum. Bu karşımdaki insanın her ne kadar kullandığı dilde de, İngilizce'de de usta olmasına rağmen hitabetinin güçsüzlüğünü gösteriyor. Çünkü hiçbir yerde adam konuyu anlatırken hızlanmıyor, yavaşlamıyor, heyecan katmıyor. Bak şunu anlamanı istiyorum. Sen bir konuşma yaparken eğer tutkulu bir şekilde anlatırsan, eğer işte gerçekten anlattığın şeye 4 kolla sarılırsan, bu önemli hissini karşı tarafa verebilirsen, karşıdaki insanlar da bunu alır. Senin konuya bakış açın, senin o sırada konuştuğun şeye karşı hislerin diyeceğim. En önemli şeylerden bir tanesi. Senin bu konuşmayı yaparken tutkulu bir şekilde anlatabiliyor olman lazım ki karşındaki insan da bu tutkuyu hissetsin. Sen bir konuyu çok seviyor olabilirsin. Ama aynı tempoda anlatırsan, hiç yükselmezsen, hiç yavaşlamazsan, hiç o tutkunu karşındaki insana hissettirmezsen karşındaki insan sıkılır. Ve bir konuşma yaparken karşındaki insanın seni dinlememesi de konuşmanın çöpe gitmesi demek. Yani sil baştan her şeyi en baştan yapmamız lazım. Normal arkadaşlarımla konuşurken bir anda sana yüksel alçal falan demiyorum. Ama en azından birisiyle konuşacağın zaman diyelim karşı cinsle konuşmaya gidiyorsun. Merhaba ben Furkan, nasılsın, iyi misin? Selam ben Furkan, nasılsın, iyi misin? Bir tık daha hızlı, bir tık daha o tutkunu belli eden, o mutluluğunu, o isteğini belli eden şekilde herhangi bir insana konuş. Bu illa karşı cins olmak zorunda değil. Arkadaşlarına konuşurken de, ben şu an kameraya konuşurken de, bilmiyorum fark ettin mi ama bunları anlatırken de bazen tempo farklılığı yapıyorum. Hem bu alışkanlığım hem de gerçekten bu konuda konuşmayı sevdiğim için. Çünkü üstüne kitap okudum, çünkü üstüne gittim kurs aldım. Ve artık bu konuda konuşmak benim hoşuma gidiyor. Daha fazla insanın iyi konuşmasını isterim. Birisi benimle konuşmaya geldiği zaman merhaba Furkan nasılsın demesini istemem. Furkan selam, tanıştığıma memnun oldum. Güzel, güzel. Az önce karşı cinsle konuşma örneği verirken işte benim adım Furkan tepkisini verdiğim zaman orada tek yaptığım şey tempoyu arttırmak ya da o mutluluğu, o tutkuyu o konuşmaya katmak değildi. Ekstra olarak da beden dilimi kullandım. Gülümsedim. Bir tık daha dışa dönük gözüktüm. Bir tık daha sıcakkanlı gözüktüm. Belki
O sırada vücudum çok kapalı durmuyordu. Göğsüm açık, omuzlarım arkada ve aşağıdaydı. Dik duruyordum. Senin sözsüz iletişimin, yani vücut dilin, senin sözlü iletişimin kadar da, yani konuşman kadar da önemli. Çünkü diyelim ki sen bana karşı geliyorsun, bir şey söyleyeceksin. Furkan, kalemin var mı? Eğer sen bana karşı sinirli bir şekilde gelirsen ya da ruhsuz bir şekilde gelirsen, benim bir anda kafamda sana karşı ön yargılar oluşacak. Çünkü bir insansın, bir canlısın. Bana zarar verebilirsin, iyi bir şey yapabilirsin, bilmiyorum. Ve bu şekilde evrimleşmişiz. Sonuçta hayatta kalmamın en önemli yollarından bir tanesi buydu eskiden. Birisi bana yaklaşıyor, iyi mi kötü mü niyeti ne var bilmiyorum. Onun vücut dilini okumam lazım. Bu adamı tanıyorum ya da tanımıyorum. Tanıyorsam da fikri değişmiş olabilir, bana sinirli olabilir. Hiç fark etmez. Onun o sırada bana karşı yürüyüşü, omuzları önde mi, geride mi? Yoksa içine mi kapalık, kambur mu duruyor? O karşımdaki insan hakkında bana çok şey söyler. Belki de benim normalde ona vereceğim bir kalemi, kötü vücut duruşu yüzünden bana geri vermeyeceğini düşünmeme sebep olabilir. Ya ben bu adama bunu veririm ama çok sorumsuz duruyor, çok dağınık duruyor, çok beden dili kötü. Belki de kalemimi bana geri vermez. Çünkü tipini beğenmedim. Duruşunu beğenmedim. Biraz ekstrem bir örnek ama anladığını düşünüyorum. Eğer bu kanal içerikleri karşıya çıkıyorsa bir tık daha normalin üstündesindir. Diğerleri MrBeast, zarttır zurttur bir şeyler izlerken sen burayı izliyorsun sonuçta. Zamanla etkili konuşma üzerine ayırıyorsun. Her neyse. Diyeceğim o ki bu sadece omuzların arkada olsun, göğsün geniş bir şekilde dursun değil. Senin ellerini ve kollarını da kullanabiliyor olman lazım. Ya ben konuşurken sadece böyle otursam ve sürekli konuşsam bir yerden sonra robotla konuşuyormuş gibi olursun. Ama işte gelsem kollarımı kullansam desem ki bunları böyle yapman lazım. Bunları şöyle yapman lazım. İşte bunları böyle yaparsan daha iyi olur. Bak dikkatini çektim. Bu yüzden vücut dili karşındaki insanla konuşurken de çok önemli. Kollarını illa böyle açmak zorunda değilsin. Ama en azından bir fikrini belirteceğin zaman, atıyorum şöyle diyelim. Etkili konuşmanın 4 tane maddesi vardır. Ve senin bu 4 maddeyi etkili bir şekilde kullanabilmen demek, insanlara fikrini çok iyi bir şekilde empoze edebilmen demektir. Gördün mü? Bir de şöyle yapalım. Etkili konuşmanın 4 tane farklı maddesi vardır. Ve senin bu 4 maddeyi etkili bir şekilde kullanabilmen demek, fikrini karşındaki insana çok daha iyi bir şekilde empoze edebilmen demektir. Yine bir ister istemez mimik kullandım. Yüzümde bazı mimikler vardı. Yüzüm o kadar düz değildi. Ama sadece kollarımı bile denklemden çıkarmak ne kadar fark etti görüyorsun. Bu yüzden ellerini de, kollarını da, artık bacağını da, her tarafını, özellikle dik bir duruş ve omuzların geride olsun mümkünse kullanman, senin etkili bir konuşma için ihtiyacın olan şeylerin yarısı. Sonuçta sözlü, sözsüz. Sözsüzü böyle hallediyoruz. En kötü anda bile en iyi hamleni yap. Görüşmek üzere.